Tekrar merhaba arkadaşlar. Kadife Kaplanımızın ikinci bölümüyle devam ediyoruz. Şimdi kafamı ben güzel doldurdum. Şimdi doldururken de bu geri atıyor biliyorsunuz. Doldurdukça makasınıza da şu şekil ezeceksiniz. Elyafı pusturun. Bakın ne kadar hala pusuyor. Şimdi bunu yaparken benim açık kaldığı zaman şu şekil kesme oluyor ve burayı kestim. Ve buraya o yüzden hemen tutturdum, diktim arkadaşlar. Bunlara dikkat edin. Makasınız açılmasın. Bu nedense başıma geliyor arada. Ve bu şekilde elyafımızı pusturalım. Daha da hala daha sonra tekrar ilave edebiliriz yanak kısımlarına. Bu arada ipim yine ince çıktı arkadaşlar. Aynı marka olmasına rağmen rengi farklıydı biliyorsunuz. Bir ton açığı. Beyaz da aynı yerden aldım. Bunu da beyaz yine ilk ördüğüm gibi tok güzel ama bu daha böyle ince bir çıktı. Sorduğumuzda kazan renk veren, hani kazana atıyorlarmış ya renk versin diye. Ondan kaynaklandığını söylüyorlar. Artık bilemiyorum. O yüzden tabii kafam daha küçük oldu. Şimdi bir sıra, o yüzden bir sıra daha azaltma yapacağım. Dediğim gibi tarifi şeye göre değişiyor o zaman. İpime göre de daha küçük oldu. Hem küçük oldu hem burası çok da bir geniş oldu. O yüzden bir sıra daha azaltacağım. Şimdi ipimi sabitledim. Kaldığım yere takıyorum. 3 tane tek bir azalt yaparak sıra sonuna kadar 3 tane tek bir azalt yapacağım. Yine 6 tane azaltma yapmış olacağım. Şunu şurada diktiğim için şöyle içinden gireceğim. Mecburen böyle bir azaltma yapacağım. Tekrar 3 tane tek bir azalt. Sıra sonuna kadar bu şekilde. Tabii ki ipiniz benim gibi çıktıysa, dolgunsa öyle de kalabilir. Şimdi ben devam ediyorum. Sonra gövde yaptığımda ona göre tekrar ayarlayacağım. Yani bir geriden dikebilirim. Belli olmaz. Veya onu da yine 24'ü düşürebiliriz. Gidişe göre uygulayacağım arkadaşlar. Evet, azaltmamı bitirdim arkadaşlar. Biraz daha toparlandı. Şimdi gözlerimizin kenarlarını yapacağız. Şu siyah yeri. Daha sonra diğerlerini devam ederiz. Hemen gözümün tam orta hizasından, orta şuraya geliyor. Buradan çıkıyorum. Bu arada ipim siyah koton. Çok çekmiyorum çünkü hemen gelir yoksa. Ve bakın şöyle yaptığımda bir değil ikinci sık iğne, bir, burası, şurası bir, ikinci sık iğneye batıyorum. Bir de şuradan da gözümün de ortasından çıkıyorum. Evet, bu şekilde şöyle çevirelim. İpimin içine batarak birkaç defa gözüm içine battım. Siyah ipin içine battım. Arkada da şey var. O zar ediyor. Kiliti var. Gözün kiliti. İpin içine batıyoruz hep.
Bir daha batıyorum gözümün ipin içine. İlk başladığımdan çıkıyorum. Tekrar batarak bitiriyorum. Yanındakine batıyorum. Ve aşağıdan çıkıyorum. Evet, bu şekilde. Bir düzeltelim böyle arada. Şimdi aynısını diğer gözü yapacağız. Evet, diğer gözümü de aynı şekilde 2 sıra 2 sık iğne kayarak bu tarafa tutturdum. İçinden de birkaç defa iplerin arasından girerek sabitledim arkadaşlar. Şimdi şu kafamızın üzerindeki kahverengi çizgileri yapacağız. Şimdi bunun için şu gözümü taktığım hiza şurası. Buradan yukarıya 1, 2, 3. 3'ün tam ortasını bulalım. Şöyle. Şuraya denk geliyor. Tam orta. Bana göre burası. Şimdi buradan gireceğim. Ve dümdüz bir şekilde diğer aynı hizadan biteceğim. Bakın böyle devamı. Bunun devamı şuraya geliyor. Orada bir iğne yapalım. Buraya kadar iğneyle şöyle iğne ardı yapacağız. Kafadan gireceğim. İğnem çıkmasın diye düğümüm boyundan girdim. İpim kahverengi koton arkadaşlar. Bu şekilde kalın bir koton. Şimdi şöyle ipimizi tutuyoruz bu tarafa. Aynı yere batıyorum. Hemen bir ilmek çıkıyorum. Böyle bir yuvarlaklık olacak. Bu şekilde. Tekrar aynı yere batıyorum. Hemen bir sık iğne yukarı. Neydi bunun nakıştaki adı? Bir ismi var bunun. Yani bunu tığla yaptığımızda ilmek kaydırma diyoruz. İğneyle yaptığımızda nakışta zincir işi de. Evet, bu zincir işi yapıyoruz şu an. Bakın şöyle de tuttuğumda düzgünlüğünü şöyle tutun. İpi düzgün gittiğinizi anlamak için. Yine bakın aynı yerin içine batıyorum. Bir sık iğne çıkıyorum. Elyaftan da alıyorum biraz. Zincir işi yapıyoruz. İğneyle çok çekmeden yine aynı yere batıp şöyle çıkıyorum. Bunu tığla da yapabilirsiniz. Normal yine ilmek kaydırarak veya böyle iğneyle de kaydırabilirsiniz, yapabilirsiniz. Böyle devam edelim. Şimdi ben biraz ekranda zor yapıyorum. Elimi almam lazım. Evet, birinci çizgimi bitirdim. Şimdi iki yanları yapacağız. Bunu da 3 sık iğne kayarak 1 2 3. Şimdi buradan buraya bir sık iğne yukarıdan yapacağız. 1 2 3.
Şuradan devam edeceğiz. Diğeri de 1 2 3 bu tarafa. Şimdi buradan bitti. 3 sık iğne sayıp bir yukarıdakinden devam ediyorum. Hemen yanından değil, bir yukarıdakinden. Ortadaki uzun olacak. Yani onlardan bir sıra bir sık iğne uzun olacak. Şimdi buradan aynı şekilde devam ediyoruz. Buradan başlamıştık. 1 2 3 burası. Buraya yine düz bir şekilde geleceğiz. Hizamız bu şekilde. Buradan devam edelim. Çıktığım yere bir daha batıyorum. İpi de şöyle araya alıyoruz. Tekrar aynı yere batıyoruz. İki sık iğne ile arayla da yapabilirsiniz. İğneniz biraz nereye gelirse yani. Evet, böyle devam edelim. Diğerinde aynı 3 sık iğne bu tarafta. Evet, diğer çizgimi de aynı 3 sık iğne aralıklarla yaptım ve dibine ipin bir arkasına batarak sabitliyoruz oraya. Birkaç yerden çıkacağım. İğnem kısa. Evet, şöyle düzeltelim. Aradaki kadifeler görünmesin diye. Buradan boyundan çıkacağım. Düğüm atıp ipimizi kesiyoruz. Evet, şimdi ağzımızı dikeceğiz arkadaşlar. Şuradaki iplerimizi içeriye çektim. Birbirine bağladım. Hem buradan hem şuradan iplerimiz vardı. Onları içeriye çekin. Şimdi şöyle toplu iğneyle yerimizi birleştirelim. Gözümün hizasına, bakın gözümüzün hizası, taktığımız yer buraya tam ortalıyorum. Şöyle şu hizaları takip edelim. Ağzımızın eşit yere denk gelsin. Zaten kendi yerini buluyor. Bak şöyle koyduğunuzda. Aşağıdan da şu boyun kısmından saydığımızda, şimdi eğer bir sıra benim gibi fazla ördüyseniz onunla beraber 1 2 3 4 sık iğne görünecek. Şu şekilde 4 sık iğne 5.'nin üzerine koyacağız. Eğer bu son yapmadıysanız 3 sık iğne olacak arkadaşlar. Şimdi buraya toplu iğnelerimizi yapalım. Daha sonra hemen dikmeye başlayalım. Şöyle tutturuyorum. İki yandan. Aşağıdan başlıyorum. Şöyle güzel tekrar kontrol edelim. Ağız dikişleri önemli. Evet. Şimdi en son şu kısmına az bir boşluk bırakacağız. Yani dikmeyeceğiz. Buradan elyaf dolduracağız. Şimdi boşken dikeceğiz. Boyundan giriyorum. 3, 4. Şuradan bir girdim. Şimdi bir tane ağızdan giriyorum. Bir sık iğne. Bir kafadan. Bir ağızdan. Bir kafadan.
Evet. Bu şekilde dolanacağız arkadaşlar. Dediğim gibi az bir boşluk bırakıp oradan da elyaf dolduracağız. Aynı kafada diktiğimiz gibi aynı teknikle dikiyoruz. Evet, bu şekilde devam edelim. Evet, ağzımı bayağı bir diktim. Şurada küçük bir boşluk kalınca hemen elyaf doldurmaya başlıyorum. Şunları da almamışım. Güzel. Beyza, neden yaramazlık yapıyorsun? Evet, şuradaki boşluğu da dolduralım. Sonra dikelim, bitirelim. Evet, burada devam ediyorum arkadaşlar dikmeye. Bu kadar yeterli. Evet, ağzımızı diktik arkadaşlar. Şimdi burnumuzu dikeceğiz. Evet, burnumuzu buradaki sarı parça, turuncu parçamızın son sık iğnenin üzerine koyuyoruz. Ucuna değil, üzerine koyuyoruz şu şekilde. Bu burunda şu ağzımızın bir sıra şurası tam o hizaya geliyor arkadaşlar. Buraya toplu iğneyle tutturalım. Evet, bu şekilde. Şimdi bunu dikelim arkadaşlar. Siyah ipi yine iğneme taktım. Uç küt iğneme. Şöyle alttan giriyorum. İçeride kalacak. Ve iğne ardı olarak dikeceğiz. Önce şu baş kısmı bir iki defa gidip gelelim. İlk sıramız sağlam olsun. Sonra geriye gidiyorum. Bir geriye, bir ileriden çıkıyorum. Bir geri, bir ileriden. Geri gidiyoruz. Bir ileriden çıkıyoruz. Buraya da tekrar iki defa dikelim. Evet. Burnumuzu diktik. Üst kısmını diktik. Şimdi
ağzımıza dikeceğiz burnu. Evet, böyle dikmiş olduk arkadaşlar. Evet, şimdi buradaki ipimi ben yanlışlıkla kestim arkadaşlar. O yüzden yeniden ip taktım. Bunu da içeriye itiyorum. Yeniden ip takacağım. Sizi buraya da, sizin kendi iplerinize tekrar iğneyi takarsınız. Evet, şimdi ben yine boynumdan giriyorum. Burnumun ortadan çıktım. Ve tam orta şekilde ortasından ağzımın alttan giriyorum. Diktiğim yerden yine aynı ortadan çıkıyorum. Şöyle çekiyoruz ağzımızı. Bir daha yapalım aynısını. Şöyle çekiyoruz. Evet. Yine aynı yerden girip kafadan boyundan çıkıp şurayı iç kısmı tutturacağım. Evet, bunu da bitirdik. Şimdi şuraya küçük bir ağız yapacağız. Ağzımızın alt kısmını. Evet, şimdi şu ağzımızdaki şu alt parçayı yapacağız. Bunu daha önce kedide de yapmıştık. Yine aynı şekilde ipimi şöyle biraz uzun sabitliyorum. Ve önce ağzımıza tutturuyorum arkadaşlar. Daha sonra turuncuya batıyorum. Bir, iki, üç. Şekil. Sık iğne örüyorum. Bir, iki, üç tane sık iğne ördüm. Sonra yine yukarıya doğru yukarıki ağzıma ilmek kaydırarak monteledim, oraya tutturdum. İşte dönüyorum. Yine sık iğnelerime tek batıyorum. Bir, iki, üç,
En son yine buraya bir ilmek kaydıralım. İlk başladığımız yere, ağzımıza yani. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. İpimi uzun keseceğim. Ve onu içeriye çekeceğim. Bunu daha küçük yaptım. Öbürü daha büyüktü. Bunu beğenmemiştim. Şimdi buradan da bu iplerimizi içeriye çekelim. Evet, böyle de alt ağzımızı da yapmış olduk. Öbürü de daha uzundu. Çok belli olmuyor. Bu daha iyi oldu gördüğünüz gibi. Yapa yapa, deneye deneye daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Evet, bu şekilde ağzımızda bitti arkadaşlar. Kulaklarımızı dikelim. Sonra da devam edelim. Hemen ayak ve kolları yapmaya. Bu şekilde bunları da dikelim arkadaşlar. Dikmeyi yine de size bir tane göstereyim. Hiç bilmeyenler için. Daha gözleri çekeceğiz, pardon. Evet, önce bir gözlerimizi çekelim. Turuncu ipimi taktım. Ve gözümün şöyle hemen alttaki hizadan giriyorum. Diğer karşıdan bittiği yerden aşağıya iniyoruz. Evet. Bir daha yapalım. İkinci yaparken iyice asılıyoruz. Evet, tekrar aşağıya. Diğer göz de aynı şekilde. İki defa yapıyoruz. İkinci yaparken iyice çekelim. Evet. Böylece içeriye çektik. Bunu da şöyle iç kısmı tutturacağım. Bırakmasın diye. Evet. Gösterimiz tamam. Daha sonra beyazını sonra yapacağız. Kaşları yaparken. Evet, birinci kulağımı ben diktim arkadaşlar. İkinci de beraber dikelim. Şimdi buradaki uzun iplerimiz vardı. Bunları içeriye doğru itelim. Şunu içeriye çekelim tığla. Önce burayı bir kapatalım iğneyle.
Geçiriyorum. Düğüm içeride kalsın. Çok çekmeyin bari. Ve şimdi bunu kapatalım. Daha rahat dikmek için. İyice çekiyorum şöyle hem biraz toparlansın diye. Şimdi biraz çektiğinizde kulak toparlanıyor arkadaşlar. Evet. Kulağımız hazır. Biraz gördüğünüz gibi iyi çekince şöyle çekiyoruz. Ve biraz toparlanmış da oldu. Şimdi bunu buraya dikeceğiz. Şuradaki çizgimizin bak, tam ortayı buluyoruz. İlk başladığımız zinciri tam ortayı. Ve 1, 2, 3. sıra şurası. 3. sıranın üzerine koyup bu şekilde iğneleyelim. Şöyle kaldığımız yerden devam edelim. 2, 4. Şöyle ayarlayalım. İki tarafta aynı olsun. Yine bir kafadan bir kulaktan olacak şekilde dikiyoruz. Evet, burası aşağıda, burası biraz yukarıda olmuş. O yüzden hemen sökeceğim ve hizalarımı aynı yapacağım arkadaşlar. Bakın şöyle hizalar aynı olmalı. Birinci yaptığım neresi ise bir sık iğne yukarıdan yapmışım. Evet, kulaklarımı da aynı şekilde diktim arkadaşlar. Eşitlem olmasına dikkat edin. Aynı hizalar olmasına. Benim gibi bir daha uğraşmayın. Şimdi kaşımızı yapacağız. Beyaz kadife ile. Şimdi göz hizam. Gözüm hizasını takip ediyorum. Bir, iki sık iğne atlıyorum. Şuradan girdim. Hemen bir sıra üstüne. 1, 2, 3. Yine şu gözüm hizasında küçük bir kaş yapacağım. Şurası buraya denk geliyor. Buradan diğer kaşı gözüme gidiyorum. Çok çekmeden hafif. Buradan da yine 1, 2, 3 bir alta iniyorum. Buradan da gözümüzün akını yapalım. Aşağıya iniyoruz. Şu siyah göz işlediğimiz yerin hizasına bir sık iğne berisinden çıkıyorum. Çıkamıyorum bir türlü. Yani bu kaplan beni çok yordu. Hep aksilik gidiyor. Evet. Bu şekilde. Bunu da hemen gözümüzün altından ortadan çıkıyorum.
Şimdi diğer gözümün de yine aynı yerinden bir sık iğne birisinden çıktım. Yine gözümün ortasından da girerek boyundan çıkıp bitiriyoruz. Evet, bu şekilde. Bunu da düğüm yapalım ve keselim. Evet. Bir de aynı yerden de bu şekilde aynı yerden bir de kotonla çift kat olarak yapacaksınız. Bir de şuradaki yerler var. Hemen 1, 2, 3, 4 sık iğne arayla yine iğne ardı yapacaksınız. Şu şekilde çizikler 2 tane. Ve kavamızı bitirmiş olduk. Kedimizi, kaplanımızın şöyle bıyıkları var. Misineden ister yapın ister yapmayabilirsiniz. Bunları da daha önce kedi videosunda göstermiştim. Videonun altına linkini bırakacağım. Oradan aynısını yaparsanız arkadaşlar bir daha çekmeyelim. Şimdi hemen ayağımızı örmeyle başlayalım. Evet, şimdi birinci ayağımı ben ördüm arkadaşlar. Altına taban koymadım. Yumuşak böyle peluş havası olsun diye. İsteyen koyabilir. Koymadan bu şekilde olacak. Şimdi ben dediğim gibi birinci yumak benim sorunlu çıktı. Böyle çok dökülüyor falan ama ipte var sorun. Kafam da o yüzden küçük oldu. Ama diğer yumağa baktım. O öyle değilmiş. Çok güzel, sağlam. Keşke önce bununla başlasaymışım. Aynı yumak aslında. Aynı marka. Şimdi bununla devam edeceğim. Yapacak bir şey yok. Benim şanslılığım oldu. Şimdi önce beyazla başlıyoruz. Beyazımız da yine sorunsuz. Bu da iyi. Maalesef diğer yumak sorunlu çıktı. Şimdi hemen ayağımızla başlayalım. Şimdi biraz uzun bıraktım. İpimi şöyle 2 defa doladım. Sıkış olsun diye. Bir tane sabitledim. Şimdi bundan sonra 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Bir atlıyorum. Ortadakine yani ikinci zincire 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk sık iğneye batarak ilmek kaydıracağız. İlkler biraz sıkıntı oluyor. Şöyle. Evet. İlmek kaydırdım. Bir zincir çekiyorum. Şimdi 6 tane sık iğnemizin hepsine çift batıyoruz. Birinci çift, ikinci çift, üçüncü, dördüncü çift, beşinci ve altıncı. 6 tane sık iğnemizin hepsini çift battık. Yani arttırdık. 12 tane sık iğnemiz oldu. Hemen araya renk koyuyoruz. Ve bir tek bir çift yapıyoruz. Bir tek
bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek, bir çift, bir tek ve bir çiftle bittik. Toplam 6 tane arttırma yapmış olduk. 6, 12 idi. Şimdi 18 oldu sayımız. 3. sıramız. 4. sıradayız. 2 tane tek, bir çift batıyoruz. Yani arttırıyoruz. 2 tek, bir arttır. Sıra sonuna kadar aynı devam edelim. Evet, 4. sıramızı bitirdik. 24 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 5. sıramızdayız. Yine yukarıya çıkacağız şimdi. Arkadaki tek kattan batacağız. Bir de bir daha sağlam olsun diye hemen bir altında bir yatay çizgi şeklinde olan ipe de batıyoruz. Biraz kadifede zor oluyor. Kotonda kolay oluyor ama. Şimdi bunu da daha sağlam olsun diye çift kat olacak. Hemen alttakine de batıyorum. Batamadıklarımı arada geçiyorum böyle. Bazıları inatçı oluyor. Geçmiyor. Evet, sıra sonuna kadar böyle arkadaki tek kattan örüyoruz. BLO'dan. Evet, böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, 5. sıramızı bitirdim. 6. sırayı da yine düz örüyoruz arkadaşlar. Yani hepsine tek batıyoruz. 24 sık iğnemiz olacak. 7. sıradayız. Şimdi 6 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 6 tane azaltma yapıyoruz peş peşe. Bu 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Sıra sonunda 18 sık iğnemiz kaldı. Şimdi 8. sıradayız ve yine 6 tane tek batıyoruz. 3, 4, 5 ve 6. Şimdi 3 tane peş peşe azaltma yapalım. 1, 2 ve 3. Evet, 3 tane peş peşe azalttık. Geri kalan 6 sık iğneye tek batıyoruz. Ve 15 sayısına düştük. Şimdi 9. sıramızı da eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. 15 tane sık iğne hepsini tek batacağız. Evet, 9. sıramızı bitirdik. Şimdi turuncuya geçeceğiz. Turuncuya geçmeden önce 3 tane ilmeği kaydırıyorum. 1,
2, 3. 2 tane zincir çekip ipimi kestim. Şimdi turuncuya geçeceğiz. İpimizi sabitleyelim. Ya bu ip ne güzel. Deminki çok kötüydü. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. 3 tane ilmek kaydırdık. İlk baştaki ilk kaydırdığıma batıyorum. Sıramızı aynı takip ediyoruz yani. Bunu ilmek kaydıracağız arkadaşlar. Şimdi batıp çıkıp içinden geçireceğiz. Bu sıramızı CC yapıyoruz. Yani ilmek kaydırıyoruz. 2, 3. Böyle çok sıkıştı yapmayalım. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve şu ilk yaptığımızda da batacağız. Burayı birleştirmek için. Şimdi sıra başını bu tarafa alalım. Şimdi arkadaşlar her bir sık iğnemize ilmek kaydırdığımı arkadaki tek kata bir de beyazdan da bir kat alıyoruz. Göremedim. Çift kat olmuş oldu. Ve bu şekilde sık iğne örüyoruz. İlmek kaydırdığımızın arkadaki tek kata ve bir arkadaki beyaza batarak sık iğne yapıyoruz. Sıra sona kadar hepsini tek batıyoruz. Yani 15 tane olacak. Şuna batayım bari. Beyazı bulamadım. 1, 2, 3 oldu. 3. 4. Evet, sıra başıma geldim arkadaşlar. 11. sıramızı bitirdik. 12.deyiz. 4 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, bir arttır. 4 tane tek. 1, 2, 3, 4, bir arttır. Yine 4 tane tek. 1, 2, 3, 4 ve bir arttır. Evet. 12'yi de bitirdik. 18 tane sık iğnemiz oldu. 13. sıramızı hepsine tek batıyoruz. Evet, 14. sıramızdayız ve 5 tane tek batıyoruz. 2, 3, 4, 5, bir arttırıyoruz. 5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5, bir arttır.
5 tane tek. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir arttır. Evet, yine 3 tane arttırma yaptık. Sayımız 21 oldu. Şunu kıyaslıyorum. Şimdi ip farkı olduğu için şimdi bu daha kalın oldu. Kalın ve o yüzden boyu da uzuyor. Bu da çok inceydi. Normal tarifte. Şimdi bundan sonra bir sıra düz öreceğiz. Benim ipim ince olduğu için bakın çok ince. İlmeklerde gözükmüyor. Boyu kısalıyor o yüzden. 2 sıra düz ördüm. Şimdi o yüzden bunda bir sıra düz öreceğim. Ben böyle kendime öyle ayarlıyorum. Şimdi bu tarifte yaptığımız için bir sıra düz örün arkadaşlar. Yani 15. sıramızı düz örüp ipimizi koparacağız. Bir sıra düz öreceğim. Evet, 15. sıramı bitirdim. İlmek kaydırıp 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar ben bunu sökeceğim. Çünkü bir sıra fazla ama bu sıra baktığınızda ikisi aynı gibi. Ama sonra beni zorlayabilir. O yüzden bunu sökeceğim beyaza kadar, yeniden öreceğim. Dediğim gibi biz şu an bunu çalışıyoruz. 5 yani turuncuyu şu CC saymazsak 2, 4, 5 sıra ördük. Evet, şimdi hemen kolumuzla çalışalım ve bayağı süremizi açtık. Bunun için de yine 3 zincir çekiyoruz. İçine 6 tane sık iğne yaptık. İkinci sırada hepsine çift battık. 12 oldu. Üçüncü sıradayız. Üçüncü sıramızda bir tek, bir çift yapıyoruz. Bir tek, bir çift. Sıra sonuna kadar bir tek, bir çift devam ediyoruz. 6 tekrar. Evet, üçüncü sıranın sonunda 18 tane sık iğnemiz oldu. Dördüncü sıramızı yine eksiltme arttırma yapmadan tek batıyoruz. Beşinci sıramızdayız arkadaşlar. Ve 4 tane tek batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 1 azaltıyoruz. Tekrar 4 tane tek, 1 azaltıyoruz. Tekrar 4 tane tek, ve bir azaltarak sıramızı bitirdik. 15 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi 6. sıramıza turuncuya geçeceğiz. Burada yine 3 tane ilmek kaydırıyoruz. Düzgün bir renk geçiş için 3 ilmek kaydırdım. 2 zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen turuncuyla devam edeceğiz. Evet, ipimi sabitledim ve yine ilk baştaki CC'ye batıp ilmek kaydırıyorum. Her bir sık iğneye batıp içinden geçiyorum. Yani ilmek kaydırıyoruz. Toplam 15 tane. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15. Bir de şuraya da batıyoruz. Buraya da batarak düzleştiriyoruz. Şimdi yine ayakta diğerlerini yaptığımız gibi her birine tek batıyoruz. 15 tane olacak. Şimdi bu şekilde 2 sıra yapacağız. Bu birinci sıramız. Sık iğne yapıyoruz. Bundan sonra bir sıra daha yapacağız. Böyle devam edelim. Evet, 8. sıramızda düz ördük. 9. sıramızdayız. Şimdi 6 tane tek batıyorum. 2, 3, 4, 5, 6, bir azaltıyorum. 5 tane tek batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir azaltıyorum. Ve sayımız 13'e düştü. Şimdi bundan sonra 6 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz örüyoruz. Yani 10 ve 15. sıralarımıza kadar 15. sıramız dahil 6 sıra düz örelim. Evet, 6 sıra düz ördüm ve içine de elyafları doldurdum. Öyle taş gibi değil, çok az da değil, normal bir ölçüde. Şimdi sık iğne örerek kapatacağız. İlk baştakine batarak sık iğne ile kapatalım. Altı taneye denk geliyor. 5, 6 sık iğne ile kapattım. 2 zincir çekiyorum. İpimizi keserek bitirdik. Bir dahaki bölümde çizgileri, şekilleri yapacağız. Gövdeyi yapacağız arkadaşlar. Bu videoda yüzümüzü şekillendirdik. Bunları yaptık. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.